Bir Minecraft filmi, en çok satan video oyununun uzun zamandır beklenen uyarlaması için sabırsızlanan önceden oluşturulmuş bir izleyici kitlesiyle sinemalara geliyor. İyi haber şu ki, acemiler ve deneyimsizler filmin kübik kavramlarını kolayca anlayacak, kötü haber ise, küçük çocuklar ve beyinlerini kapıda bırakan sıkı tutkunlar için tasarlanmış çocuksu mizahla aşırı derecede saçma olması, beni yanlış anlamayın, birkaç düzgün kahkaha var ve görsel efektler yetkin bir şekilde yapılmış, ancak aptal karakterler, anlamsız anlatım ve zayıf müzik numaraları çoğu yetişkin için oturması zor bir angarya olacak. Minecraft'ın hiçbir hedefi yoktur. Steve rolündeki Jack Black, bu özel maceranın hayal gücünün sınır tanımadığı bir yerde gerçekleşen birçok maceradan sadece biri olduğunu açıklar. Film daha sonra Steve'in dünyanın patates cipsi başkenti olan Chaglas, Idaho'daki genç bir çocuk olduğu sahneye geçer. Steve madenciliğe takıntılıdır, ancak huysuz bir ihtiyar tarafından madene girmesi engellenir. Yıllar sonra yetişkin Steve telefonda kapı kolu satmaktan yorulur ve madene doğru bir hamle yapar. Kürehaha adı verilen ve üst dünyaya bir portal açan bir küp bulur. Küplenmiş saçmalık. Steve inanılmaz şeyler yapmayı öğrenir ve Steve'e inşaat yolculuğunda eşlik eden kare şeklinde bir köpek olan Dennis ile yeni bir arkadaş edinir. Ancak Overworld'i tehlikelerden uzak değildir. Steve istemeden Netherworld'e giden başka bir kapıyı açar, burada, Piglinler, olarak adlandırılan şişman kötü adamlar kötü Malgoşa Rachel House tarafından yönetilir. Steve küreyi saklamaya ve asla Piglinlerin Overworld'u fethetmesine izin vermemeye yemin eder. Bu arada, Chaglas'ta Henry Sebastian Hansen ve ablası Natalie Emma Myers sahibi gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bir eve taşınır. Tuhaf Henry okulda uyum sağlamakta zorlanır, ancak klasik bir video oyunu mağazasına göz atarken bir tür tuhaf akıl hocası bulur. Mulet saçı giyen, cam aro kullanan, heavy metal dinleyen eski bir video oyunu şampiyonu olan Garrett, çöp adam, Garrison Jason Momoa, ihtişam sanrılarına ve sıfır paraya sahiptir. Henry'e yanlışlıkla eline geçen tuhaf parlayan bir küpü diğer adıyla küre satmaya fazlasıyla isteklidir. Tanıdık rollerdeki tanıdık yüzler. Bir Minecraft filmi, kaynak materyalle akıllı veya sofistike olma çabası göstermez. Çocuklar hedef pazardır ve film yapımcıları anlatıyı basit tutar. Görsel espriler, renkli CGI'lar, Garrett ve Steve'in slapstick soytarılıklarıyla birlikte, noktaları birleştirir gibi ilerleyen bir olay örgüsünü ilerletir. Topluluk Malgoşa'yı engellemek için hareketleri yaparken şaşırtıcı hiçbir şey olmaz. Natalie ve bir diğer yardımcı karakter Dawn Daniel Brooks da ikinci perdenin büyük bir bölümünde ortadan kaybolur. Bunun hiçbir mantığı yok. Ancak birkaç saniyeden fazla düşünürseniz bu filmde hiçbir şey mantıklı değil. Momoa ve Black, gişe rekorları kıran filmlerinde defalarca gördüğümüz aynı maskaralıklarla oyunculuklarını sergiliyorlar. Steve, Jumanji serisinden ve Rock okulundan gözünü kırpmadan direkt çıkarılabilirdi. Momoa Aquaman kostümünü giymemiş, ancak Garrett'ın tavırları oldukça benzer. İkisi de ticari marka teslimatlarıyla bilinen metalardır. Napoleon Dynamite ile şöhrete kavuşan yönetmen Jared Hess, daha önce Black ile Nacho Libre'de çalışmıştı. Muhtemelen, kağıt kadar ince bir senaryoda kolayca gülmek için başrollerinin tanıdık karakterleri canlandırmasını istiyordu. Daha büyük bir amaca hizmet ediyorsa ve gerçekten komikse, komediyi ayarlamakta yanlış bir şey yoktur. Buradaki sorun, numaranın eskimesi ve şakaların büyük ölçüde zorlama olması. Jennifer Coolidge kurtarmaya geliyor. Bir Minecraft filmi teknik yönleriyle takdiri hak ediyor. Oyuncular, gece ve gündüzün bir anahtar gibi değiştiği bir ortamda oyuncuların zombilerle savaştığını görmekten keyif almalılar. Bir alt hikayede Henry ve Natalie potansiyellerini ortaya çıkarıyor ve istilacı domuz ordularına karşı zorlu savaşçılar oluyorlar. Bu etkileşimler oldukça iyi görünüyor. Paranın nereye harcandığını ekranda görebilirsiniz. Keşke aynı kaynaklar senaryoyu daha karmaşık ve daha az sıradan hale getirmek için kullanılsaydı. Hess'in sıra dışı yapımlarla ilgili iyi bir geçmişi var. Tahminimce oyunun karakter tasarımlarından sapmak için fazla özgürlüğü yoktu. Jennifer Coolidge, Henry'nin yeni boşanmış müdürü Marlene rolüyle neredeyse şovu çalıyor. Hikayesi son perdede sönük kalıyor. Ancak onun aşk acısı çeken çaresizliğini sevmeye başlıyorsunuz. Bir Minecraft filmi, Marlene'in Overworld'e eden bir talip bulmasıyla yalnız dertlerine tatlı bir yaklaşım getiriyor. Coolidge, en saçma diyalogları bile ikna edici bir şekilde söyleyebiliyor. Gerekli yetişkin varlığına sahip ve filme en azından bir karaktere biraz derinlik katıyor. A Minecraft Movie'nin özellikle bir yönünü sinir bozucu buldum. Blake'in birkaç sıkıcı veya itici şarkısı var. Onun ve Hess'in daha iyisini yapamadıklarına inanmak zor. Neyse ki Devo'dan Mark Mothersbaugh, orijinal müziği kulaklarınızdan temizleyen 80'lerden kalma harika bir müzik ekliyor.
A Minecraft Movie her açıdan daha iyi olabilirdi. İzlenemez değil, ama dürüst olmak gerekirse oyuna adalet vermiyor. A Minecraft Movie, Legendary Pictures, Mojang Studios ve Domain Entertainment ve benzerinin bir yapımıdır. 4 Nisan'da Warner Bros. Tarafından sinemalarda yayınlanacak. A Minecraft Movie puanım 10 üzerinden 4.